Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte deneyip de asla pişman olmayacağınız çok güzel bir börek hazırlayacağız. Çıtır çıtır, kat kat muhteşem bir tarif. Mutlaka dediğim gibi denemenizi tavsiye ediyorum. Tarifimize başlamadan önce videomu hangi ülke veya şehirlerden izlediğinizi yorum kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Hemen işime başladım bile. Öncelikle 5 su bardağı unu uygun bir yoğurma kabının içerisine alalım. Ardından üzerine 1 silme yemek kaşığı tuz ve çok az miktarda, yani ortalama 1 gram, 1 çimdik kadar maya ekleyelim. Ardından güzelce karıştırarak azar azar su ilavesi yapıp kaşık yardımıyla hamurumuzu toparlayalım. Hamur tamamen toparlandıktan sonra elimizle yoğurmaya devam edelim. Hamurun kıvamı çok önemli. O yüzden ne kadar uzun süre yoğurursanız o kadar iyi olur. Ben her zaman olduğu gibi önce hamuru böyle kıvama getirdim. Ardından tezgahın üzerine aldım ve tekrardan elastik bir kıvam alıncaya kadar yoğurmaya devam ettim. Tezgah üstü bu şekilde yoğurma işlemi gerçekten bu gibi tarifler için çok önemli. Mutlaka uygulamanızı tavsiye ediyorum. Güzel pürüzsüz kıvam aldıktan sonra artık hazır olmuş demektir. Hamurumuz ele yapışmayan, çok da sert olmayan bir hamur olması lazım. Hamur hazır olduktan sonra 4 eşit parçaya böldüm ve elimle bezeler haline getiriyorum. Bekleme aşamasında tepsimize yapışmasın diye önce alt kısımlarını birazcık unlayalım. Ardından hemen hızlıca tepsinin üzerine alıp üzerlerini bir poşet veya bez yardımıyla hava almayacak şekilde güzelce kapatıp 10-15 dakika bu şekilde dinlendirelim ki hamurlar birazcık kendini salsın ve bizler için açarken kolaylık olsun. Hemen peşinden bir tanesini tezgaha aldım. Altını ve üzerini biraz unladıktan sonra oklava yardımıyla açmaya başlıyorum. Bu aşamada illaki oklava kullanmak zorunda değilsiniz. Merdane ile de olabildiğince büyütebilirsiniz. Hamurumuzu açabildiğimiz kadar açtıktan sonra üzerine tereyağı gezdirelim. Önceden eritip hazırladığım ortalama 150-200 gram kadar tereyağı yeterli gelecektir. Üzerini sadece ıslatması ve her yerini kaplamış olması yeterli olur. Fırça yardımıyla her tarafını güzelce ıslattıktan sonra hemen ikinci hamuru açtım, üzerine yerleştiriyorum. Bu aşamada hamurlar birbirine tam denk gelmeyebilir. O yüzden kenarlarını çekiştirerek hamuru tamamen eşitlemenizi tavsiye ederim. Şimdi diğer hamurları da aynı şekilde açıp üst üste yerleştireceğim. Her aşamada hamurumuzu tereyağı ile yağlamayı ihmal etmeyelim. Hamurları tek tek açtığımı tüm detayları, yani çok fazla ayrıntıya girmeden bu şekilde hızlıca göstermek istedim. Ve sonuncu hamuru da üzerine yerleştirdiğim kenarlarını elimle eşitledikten sonra kalan tereyağı ile de üzerine güzelce yağlayıp ardından hamuru elimle biraz genişletiyorum. Eğer bu aşamada hamurunuz çok hızlı açılmaz ise bir 5 dakika dinlendirip ardından açmayı deneyebilirsiniz. Yani dinlendikçe yağlı hamur kendini iyice salar ve açması çok daha pratik olur. Şimdi hazır olan hamurumuzu hemen rulo haline getirelim. Bu aşamada hamuru hafif çekiştirerek her tarafını eşitleyelim ki hamurumuzun, yani rulomuzun bir tarafı kalın, bir tarafı ince olmasın. Hazır olan ruloyu önce ikiye kestim. Daha sonra ise 3 parmak aralıklı olacak şekilde hamurları kesiyorum. Böyle yaptığımda hani pratik eşitlensin diye uzun uzun hani tek tek kesip
her bir kesimde çok farklı ölçüler elde etmeyeyim diye önce ikiye kesip daha sonra böyle yaptım. Sizler de bu şekilde yaparsanız daha da kolaylaşmış olur işiniz. Gördüğünüz gibi kat kat çok güzel bir hamur elde ettik. Öncelikle tepsiye yapışmaması adına, yani bekleme aşamasında dinlendirirken tepsiye yapışmasın diye tepsiye bir streç çektim. Poşette yerleştirebilirsiniz. Hızlıca hamurları içerisine aldım. Tepsinin yani üzerine aldım. Daha sonra üzerini de güzelce streçledim ve bu şekilde buzdolabında yarım saat kadar dinlenmeye alıyorum. Diğer taraftan artık geçtim iç harcımızı hazırlamaya. Bunun için 500 gram kadar orta yağlı kıymayı tencereye aldım. Üzerine artan tereyağını ekledim. Çünkü etim çok yağlı değildi. Tamamen yağsız olmasını istemediğim için yağ ilavesi yaptım. Sizlerin kullanacağınız et eğer yağlı olursa yağ eklemeye de bilirsiniz. Kıymayı güzelce kavurduktan sonra 2 adet kuru soğanı ilave ettim. Bu aşamada tuzunu da ekliyorum ki soğanlar diriliğini çabucak kaybetsin. Şöyle birkaç kez çevirdikten sonra tencerenin kapağını kapatalım ve kısık ateşte 2-3 dakika boyunca tamamen soğanları yumuşayıp kendini salmasını, yani tamamen pişmesini bekledim. Ardından artık hazır olmuş durumda. Hemen hızlıca üzerine tatlı toz biber, pul biber ekledim. Bir tutam kadar da maydanoz ilavesi yaptıktan sonra karıştırıyorum. Ve iç harcımız artık hazır oldu. Şimdi bunu bir kenarda soğumaya bırakalım. Geçelim artık dinlenmiş hamurlarımızı açmaya. Öncelikle hamurlarımızın üzerine açalım. Elimize bir tane alıp videoda gördüğünüz şekilde üzerinden bastırarak hamuru önce biraz genişletelim. Ardından üzerine çok az miktarda un sürelim ki merdanemize yapışmasın. Diğer tarafı yapışıyor olabilir ama tezgaha yapışmasında sorun yok. Yani tekrardan hamuru kaldırabilirsiniz soğuk olduğu için. Ama merdaneye yapışırsa işiniz biraz zor olur. Yani hamuru ayırmak, açmak çok daha zorlaşmış olur. O yüzden elinizi biraz unlayıp üzerine hafiften unlarsanız işiniz daha da pratik olur. Hemen hamurların tamamını açtım. Bir kenara aldım. Ardından hızlıca iç harcını yerleştirmeye geçiyorum. 2 yemek kaşığı dolusu kadar yeterli olacaktır. Yani hamurunuzun boyutuna göre içliğini de ayarlayın derim. Kenarlarını yavaşça aynı videoda gördüğünüz şekilde tutarak içe doğru kapatıyorum. Bu aşamada hamuru çok kalın bırakmamaya dikkat edelim. Yani çok uç kısımlarını sadece birleştirelim ki altı kalın kalmasın. Bu da çok önemli. Eğer çok kalın kapatırsanız hamuru, o zaman alt kısmı da çok kalın olur. Pişmeyebilir veya herhangi bir sıkıntı çıkartabilir. O yüzden sadece uç kısımlarını birbirine birleştirmeniz hafiften yeterli olacaktır. Bu arada kıymalı yapmak istemeyenler farklı çeşitli iç harçlarıyla da deneyebilirler. Gayet yakışacak ve de lezzetli olacaktır. Tamamına şekil verdikten sonra hızlıca yağlı fırın kağıdı serilmiş fırın tepsimize sırasıyla dizelim. Çok yakın dizmeyelim. Birazcık büyük kabaracaklar, birbirlerine yapışmasını istemiyorum. Son olarak üzerlerine ise ayranı alınmış tereyağı ve sıvı yağ karışımını sürelim. Ve ben birazcık en orta kısımlarına kavrulmuş susam yerleştirdim. Çörek otu, haşhaş veya farklı bir şey de ekleyebilirsiniz. Hiç istemezseniz hiç koymasanız da gayet güzel olur. Sadece bir tık daha süslü ve daha da güzel olmuş olduğunu düşünüyorum bu şekilde. Artık fırına gitmeye hazır durumda. Şimdi önceden ısıtılmış 190-200 derece fırında pişmeye gönderelim. İsterseniz daha düşük ayarda da pişirebilirsiniz ama hamurumuz yeteri incelikte olduğu için hızlıca zaten pişecektir. Öyle uzun uzun pişirmeye hiç gerek yok. Çıtır çıtır çok güzel bir hamur oldu. Aynı videodan da dokunmadan da hissettiriyor kendini hamur. Çıtırtısını ve kıvamını gösterdim. Hemen içerisinde gösteriyorum. Gerçekten şimdiye kadar yapmış olduğum sayılı böreklerin, yani çok börek yaptım evet,
Ama bu da en çok beğendiklerimin arasında birinci listede oldu diyebilirim. Mutlaka kaydedip denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer tarifimi denerseniz deneyecek olan herkese fikir olmak amaçlı deneyimlerinizi bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Yeni videolu tariflerimde tekrardan görüşmek üzere.